Merhabalar, ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Ramazan ayında iftarda yiyebileceğiniz muhteşem bir tulumba tatlısı yaptım. Çıtır çıtır bir tatlı oldu. Özlediğim bir tatlıydı. Sizler için tarifini çektim. Buyurun tarifime geçelim. Öncelikle 3 su bardağı su ilave ediyorum. 2 su bardağı da şeker ilave ediyorum. Ardından çeyrek limonumu da koyuyorum. Karıştırmaya başlıyorum. Şekerim eriyene kadar karıştırıyorum. Şekerim eriyene kadar karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyoruz artık şerbetimizi. Tenceremizin ağzını kapatacağız ve kaynamaya bırakacağız. Kaynadıktan sonra ise 15-20 dakika daha tekrar iyice böyle koyu bir şerbet olana kadar kaynatmamız lazım. Bu tulumba tatlısındaki özelliklerden birisi ise şerbetini bir gün önceden yapıp dolaba koyalım. O zaman daha böyle bir katılaşmış oluyor, yani koyu bir kıvam oluyor. Bu şerbetin de baklava şerbeti gibi koyu bir kıvamlı olması lazım. Ve dolaba şu anda böyle koyu görünmese bile dolaba koyuyoruz. Ertesi gün baktığınız zaman gayet koyu bir şerbet olacak. Şerbetim şu anda olmuş. Artık bunu başka bir kaba alacağım. Soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra ise buzdolabına koyacağım. Yarın da tatlımı yapmış olacağım. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Bir gün önceden şerbetini yaparsanız tatlınız harika oluyor. Tulumba tatlısının artık hamuruna geçiyorum. Geniş bir tencereme 50 gram tereyağımı ilave ettim. Tereyağını eritiyoruz sadece. Pişirmiyoruz, yakmıyoruz. Sadece tereyağımızın eridiğine emin olduktan sonra 1 su bardağı suyumu ilave ediyorum. İkisini birlikte karıştırıyorum. Ve bir taşım kaynamaya bırakacağım bunları. Ve gördüğünüz gibi kaynadılar. Tereyağı ve suyum kaynadı. Üzerine tatlı olduğu için bir şimdilik de tuz atıyorum. Yani parmak ucuyla. Ve artık onu da karıştırdım. Tuzumu da karıştırdıktan sonra gluten unumu ilave edeceğim. Toplamda 1,5 su bardağı gluten unu ilave ettim. 1 su bardağı glutensiz İstanbul Halk Ekmek GNK sarı kutudan, yarım su bardağı ise Sinangil gluten ununu kullandım. Sadece bu kadar hamurunu yapmak için. Tulumba tatlısının hamuru bu kadar basit. Burada da videomu hiç kesmedim. Nasıl hamuru kıvam aldığını görün istedim. Böyle siz de yaparken böyle geniş bir tencerede yaparsanız karıştırması da kolay olur. Böyle bir pilav tenceresinde yaparsanız. Hamuru yüksek ateşte yapıyoruz bu arada. Yüksek ateşte sürekli karıştırarak tulumba tatlımızın hamurunu yapmış olacağız. Eze eze karıştırıyoruz iyice, böyle pürüzsüz olması için topaklanma olmadan iyice karıştırıyoruz. Çoğu tarifte irmik ve nişasta da kullanıyor. Bizim zaten glutensiz bir tulumba tatlısı yapacağım için nişastaya gerek yok. Sinangil'i kullandım. Bu yüzden yarım su bardağı. Ve hamurum artık oldu. İyice karıştıktan sonra şimdi hamurumu birazdan altını kapatacağım ve soğuması için geniş bir kaba alacağım. Hamurumu tencereden derin bir kaba boşalttım. Soğuması için iyice karıştırıyorum. Çünkü hamur sıcakken kesinlikle yumurtalarını kırmayacağız. Yoksa yumurtalarımız içinde pişer. Yumurtaların pişmesini istemiyoruz. Hamurumu karıştıra soğutmaya çalışıyorum. Hamurum soğuduktan sonra ise 3 adet yumurta kıracağız üzerine. Ve her bir yumurtayı ise her kırmamda bir blender yardımıyla ya da makineniz varsa, ekmek hamur yoğurma makinede de olur, ya da blender yardımıyla, blenderınız da yoksa çırpıcıyla da olur. İyice yumurtaları teker teker kıracağız ve hepsini, her yumurtayı da böyle iyice yedirene kadar hamurla birlikte makineden geçireceğiz. Artık hamurum soğudu. Kıvamı da güzel oldu. Şimdi yumurtalarımı kırmaya geçebiliriz. 3 adet yumurtamızı kıracağız. Ama hepsini birden değil, teker teker kıracağız. İlk yumurtamı kırdım. Mikser yardımıyla yumurtamı iyice hamurla özleşene kadar çırpıyorum. İyice birbirine geçmesi gerekiyor. İlk yumurtam hazır. Bir de makineniz varsa, hamur yoğurma makineniz, burada da yapabilirsiniz. Buraya da yine yumurtamı kırdım. İkinci yumurtamı kırdım. İyice hamurla birbirine özleşene kadar bayağı bir süre çalıştırıyorum. Artık 3 yumurtamı da kırdıktan sonra bakın hamurum hazır. Böyle yumuşak bir kıvamlı
bir tulumba tatlısı hamurumuz elde etmiş olduk. Tavama yağımı koydum. Derin bir yağ koydum. Üzerine ise sıkma torbasına koyduğum tulumba tatlısı hamurlarını sıkıyorum. Yağımız bu arada soğuk. Soğuk yağ. Tulumba tatlımın hepsini sıkıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini tavamı tamamen doldurdum. Şimdi artık ocağımın altını yakabilirim. Burası çok önemli. Soğuk yağ sıkıyoruz. Soğuk yağ tulumba tatlımızın, hamurumuzun hepsini sıkıyoruz. Sıktıktan sonra ise tavamız dolduktan sonra ocağımızın altını açıyoruz. Yüksek ateşte ocağımın altını açıyorum. Ve pişmeye başladı artık. Ve hiç dokunmuyoruz hamurumuza. Yani karıştırma falan hiç yapmıyoruz. Hamurlarımız zaten piştikçe yağın yukarısına çıkacaktır. Gördüğünüz gibi. Karıştırmak için de böyle arada tavayı sallayarak karıştırabilirsiniz. Zaten piştikçe gördüğünüz gibi yağın üstüne çıktılar. Böyle bir süzgeç yardımıyla üzerlerinden böyle çevirebilirsiniz. Ama yağın üzerine çıkıp ve böyle birbirinden ayrıldıktan sonra öncesinde kesinlikle kevgir, süzgeç, kaşık hiçbir şey değdirmiyoruz. Arada tavamızı sallayarak kızarmasını sağlıyoruz. Kızarana kadar iyice üzeri böyle turuncumsu bir renk alana kadar kızartacağız. İyice güzelce kızardılar. Bu köpürmesinin nedeni ise sırf tereyağlı yaptığımız için köpürmesinin nedeni ondan kaynaklanıyor. İkinci tavamda daha da çok köpürecek. Bunun için köpürmesini engellemek için sürekli süzgecimle karıştırıyorum. Karıştırdıkça köpürmesini engellemiş olacağız. Nar gibi kızardı. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldular. Şerbetimizi ise artık hamurumuz kızardığına göre şerbete koyacağız. Şerbetimizi ise bir saat öncesinden çıkarın. Biraz o tamamen o donuk olmasın, yani donmuş bir şekilde olmasın. Güzelce karıştırın. Kıvamı bakın nasıl bir koyu kıvam oldu. Bir gün önce nasıl bu kadar koyu değildi. Sıvı bir kıvamdaydı. Şimdi ise nasıl katı bir kıvam oldu. İşte bu da dolapta olmasının nedeni. Bütün tavamdaki tulumba tatlısı hamurlarımın hepsini, kızaran hamurlarımı şerbetime koydum. Bir kaşık yardımıyla aşağıdan üste doğru hamurlarımıza zarar vermeden, tatlılarımıza zarar vermeden güzelce karıştırıyoruz. Bayağı böyle iyice her tarafına şerbetin değdiğinden emin olun. Her bir tatlıya iyice karıştırıyoruz, her birine gelecek şekilde. Şunu da belirtmek istiyorum. Tavamdan bütün hepsini çektikten sonra tavamızın altını kapatıyoruz ve yağımızı soğumayı bırakıyoruz. Yani ikinci hamuru üzerine dökmeden önce yağımızın tamamen soğumuş olması gerekiyor. Bu çok önemli. Soğuk yağ koyacağız her defasında. Bir de siz de bu şerbeti yaptıktan sonra benim gibi böyle küçük bir kaba koymayın. Karıştırırken de çok zor oldu. Geniş bir kaba koyarsanız daha iyi olacaktır. Benim gibi tulumba tatlısı özleyenler için inşallah yararlı video olmuştur. Siz de deneyin, pişman olmayacaksınız. O özlediğiniz tadı alacaksınız, emin olun. Zaten ben kendi yemediğim hiçbir şey sizinle paylaşmıyorum. Yapıyorum, bunları yiyorum ve sizlerle deneyimlerimi paylaşıyorum. Başka özlediğiniz tarifler de varsa, glutensiz tarifler, yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ve videolarımı beğenmeniz, yorum yapmanız benim için çok değerli. Bana destek olmanız açısından da çok önemli. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bu tarz videolarımın gelmesini istiyorsanız bana destek olun. Bir beğeni, bir yorum benim için çok kıymetli. Abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Yaptığım videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmanız çok önemli. Ve abone olduktan sonra yanında da zil tuşu var. Ona da basabilirsiniz. Ve ben bu tatlımı 2 gün boyunca yedim. Bunu da belirtmek istiyorum. İkinci günde yine çıtırlığı üzerindeydi. İnşallah tulumba tatlısı özleminiz benim gibi gitmiş olacaktır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar. Sevgiyle kalın.